Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hiç kalıp kullanmadan çok muntazam bir şekilde donut nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Hiç bekletmeden direkt tarifimize, hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Evet, bir su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine yarım su bardağı ılık su ekleyelim. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyerek şeker eriyene kadar karıştıralım. Bir paket maya ekleyelim. Karıştırarak 1-2 dakika bu şekilde kabarması için bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kabardı mayam. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Elimle tereyağını karıştırıyorum. Bir miktar un ilavesi yaparak yoğurmaya başlıyorum. 3 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurduktan sonra üzerini kapatalım ve mayalanmayı bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı hamurumuz. Mayalanan hamuru tekrardan yoğurarak gazını çıkartalım. Tezgah üzerine alarak. Hamurumuzu şekil verebilmek için uzun bezeler halinde keselim. Evet, kestiğimiz uzun bezeleri un serpelim. Hamur kartıyla ceviz büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde keselim. Toplamda 27 bezeye kestim. Tek tek hamurlarımızı yuvarlayalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kestiğim bezeleri tek tek yuvarlıyorum. Yuvarladığım bezelerin üzerine tekrardan bir miktar un serpiyorum yapışmamaları için. Elimle hafif bir şekilde üzerlerine bastırıyorum 2 sefer. Evet, oklava yardımıyla tam orta kısmından delik açarak elimle deliği büyütüyorum. Hiç kalıp kullanmadan donut şeklini bu şekilde verebilirsiniz. Hem muntazam oluyor hem de çok güzel kabarıyor bu yöntemle. Evet, tüm donutları aynı yöntemle şekil vermeye devam edelim. Evet, delikleri tekrardan elimizle açtırarak şekil verelim. Daha sonra 10 dakika kendi halinde mayalanmayı bırakalım.
Büyük bir tavaya bolca yağ alalım ve ısıtalım. Isınmış yağ donutlarımızı alalım. Ocağımızı da orta ateşe getirelim. Çok yüksek olmasın, çok da kısık olmasın. Üzerine bir kaşık yardımıyla sürekli yağ ata ata pişirelim. Evet, tek tarafları pişen donutları ters çevirelim. Tekrardan üzerine yağ ata ata kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Pişen donutlarımızın fazla yağını süzdürerek servis tabağına alalım. Evet, aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Orta ateşte pişirirsek içinde hamur kalmaz, dışı çıtır, içi de yumuşacık olur. Donutları pişirirken en önemli püf noktalarından birisi yağımızın ilk aşamada çok iyi bir şekilde ısınmasıdır. Eğer iyi ısınmış yağımız olursa asla donutlar yağ çekmez. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyorlar. Puf puf. Dışları çıtır, içleri de yumuşacık donutlarımız pişmeye devam ediyor. Günün her saatinde bu tarifi deneyebilirsiniz. Evet, bir tanesini bölerek içinde göstermek istiyorum. İçi de gayet pişti, yumuşacık, pamuk gibi, asla yağ çekmeyen muhteşem bir donut oldu. Son donutlarımı da servis tabağına alıyorum. Hepsini pişirdim. Bir tanesini tekrardan sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.